20 yaşına kadar yapılan bazı harcamalar başta gözünüze küçük görünebilir. Bir ürünün daha ucuz versiyonunu almak, bir kursa ihtiyacımız olmadığı halde para vermek, pahalı bir şeyi uzun vadeli taksitle satın almak. Bu örneklerin her biri tek başına büyük hatalar gibi görünmeyebilir. Ama asıl sorun şu: bu kararlar tekrarlandığında sadece bugün cebinizdeki paranızı değil, gelecekteki servetinizi de yok edebilir. Çünkü 20'li yaşlarda kaybettiğiniz para sadece para değildir. Düşünün, o para bir yatırım aracı olabilirdi. Bir iş fikrini gerçeğe dönüştürebilirdi. Borçlarınızı azaltabilirdi. Ya da size zamanı satın alabilirdi. Bu videoda 20'li yaşlarda insanları sessizce fakirleştiren 6 para tuzağı hatayı en basit haliyle anlatacağım. İlk hata her şeyde en ucuz ürünü seçmektir. Bu ilk başta size tasarruf etmişsiniz gibi hissettirebilir. Ama her gördüğünüz ucuz ürün gerçekten ucuz değildir. Diyelim ki bir bisiklete sahipsiniz. Onu korumak için gidip ucuz bir kilit satın aldınız. Kilit ucuzdu ama bir o kadar da zayıftı. Bir gün bisikletiniz çalındı. Şimdi buradaki asıl zarar kilide verdiğiniz para değil. Asıl zarar bisikletinizi kaybetmiş olmanız. İşte bu yüzden ucuz ürün bazen 2 kere ödeme yapmak demektir. Ucuz ayakkabı çabuk yıpranır. Ucuz kulaklık hemen bozulur. Ucuz aletler işinizi yarıda bırakır. Buradaki kural şu: bir şeyi alırken sadece fiyatına bakma. Görevini gerçekten yerine getirip getirmediğine bak. Bazen pahalı olan etiketinde 100 lira yazan ürün değil, 20 lira yazan üründür. İkinci hata, hızlı zengin olma vaatlerine kanmaktır. Bir ayda zengin ol. Bu otomasyonu kimse bilmiyor. Sadece bugün bu fiyata. Bu kursu al, hayatın değişsin. Bu cümleler kulağa heyecan verici gelir. Çünkü size bilgi değil, umut satarlar. Özellikle gençken insan daha fazlasını ister. Daha çok para kazanmak ister, daha hızlı yükselmek ister, daha başarılı görünmek ister. İşte bu yüzden bu tarz vaatler çok güçlü çalışır. Önce size ucuz bir ürün gösterirler. Sonra daha pahalı bir eğitim sunarlar. Sonra özel mentörlük derler. Sonra daha üst paket çıkar. Siz öğreniyorum sanırsınız ama aslında sürekli ödeme yapan müşteriye dönüşürsünüz. Gerçek bilgi panikle satılmaz. Gerçek fırsat sizi hemen karar vermeye zorlamaz. Bir ürün size hemen şimdi almazsan kaybedersin diyorsa durup düşünmeniz gerekir. Çünkü çoğu zaman kaybettiğiniz şey aslında fırsat değil, paranızdır. Üçüncü hata zengin görünmek için para harcamaktır. Pahalı kıyafetler, yeni bir telefon, lüks bir saat, markalı ayakkabılar. Sorun bunları almak değildir. Sorun bunları sahip olmadığınız parayla almaktır. Birçok insan başkalarını etkilemek için para harcar. Ama bunu yaparken kendi geleceğini zayıflatır. Çünkü gösteriş için yapılan harcamalar size varlık kazandırmaz, gelir getirmez, para üretmez. Size sadece kısa süreli bir mutluluk hissi verir. Bugün iyi görünürsünüz ama ay sonunda kredi kartı borcu sizi bekler. En tehlikeli cümle şudur: zaten taksitle alıyorum. Taksitle almak bir şeyi bedava yapmaz. Sadece bugünkü kararınızı gelecekteki maaşınıza bağlar. Eğer bir şeyi almak için borca girmeniz gerekiyorsa o şeyin size gerçekten değer katması gerekir. Zengin görünmek kolaydır. Zenginleşmek ise zordur ve sabır ister. Dördüncü hata hisse senedi ve yatırım tüyolarıdır. Her zaman birileri şunu söyler: bu hisse uçacak, bu coin patlayacak, bunu kaçırırsan pişman olursun. Bazen gerçekten haklı çıkarlar. Ama bu onların uzman olduğunu göstermez. Çünkü çok fazla tahmin yapan biri arada bir doğru tahmin yapabilir. Sorun şu: siz genelde sadece kazanan tahmini görürsünüz. Kaybettiren tahminleri görmezsiniz. Bir arkadaşınız veya bir sosyal medya hesabı size yatırım önerisi verebilir. Ama para sizin paranızdır. Risk sizin riskinizdir. Kayıp sizin kaybınızdır. Tüyoyu veren kişi yanıldığında çoğu zaman hiçbir şey kaybetmez. Ama siz paranızı kaybedersiniz. Yatırımda en tehlikeli şey anlamadığınız şeye para koymaktır. Bir yatırımın nasıl para kazandırdığını anlamıyorsanız aslında yatırım yapmıyorsunuzdur. Sadece umut satın alıyorsunuzdur. Beşinci hata araştırmadan hizmet satın almaktır. Bu bir danışmanlık olabilir, bir eğitim olabilir, bir yazılım olabilir, bir ajans hizmeti olabilir. Satıcı size bunun hayatınızı değiştireceğini söyleyebilir. Bu sistemle büyürsün. Bu hizmet seni öne çıkarır. Bunu almazsan geride kalırsın. Ama önemli soru şudur: bu hizmet gerçekten bana ne kazandıracak? Para mı kazandıracak? Zaman mı kazandıracak? Bir problemimi mi çözecek? Eğer cevabı net değilse hemen satın almak risklidir. Çünkü iyi pazarlanan her şey iyi bir yatırım değildir. Bazen bir hizmet çok güzel görünür ama sonuç üretmez. Size gösterilen ürün gösterişli olabilir ama işe yaramıyorsa sadece pahalı bir süstür. Bu yüzden büyük harcamalarda araştırma yapmak şarttır. Ürün yorumlarını mutlaka okuyun.
Alternatiflerini araştırın. Kendinize şunu sorun. Gerçekten ihtiyacım var mı? Para kaybetmek kötüdür. Ama kötü bir hizmete para verip zaman ve para kaybetmek daha da kötüdür. Altıncı hata panikle satın almaktır. Sadece bugün. Son 3 ürün. Fırsat bitiyor. Bu fiyatı bir daha göremezsin. Bu cümlelerin amacı sizi düşündürmek değil, sizi hızlı karar vermeye zorlamaktır. Çünkü acele eden insan daha az sorgular. Gerçekten ihtiyacım var mı? Daha ucuz alternatifi var mı? Bu bana ne kazandıracak? Bunu almak için doğru zaman mı? Bu soruların hiçbirini sormadan ödeme yaparsınız. Sonra ürün satın alınır, bir anlık heyecan sona erer ve fark etmeye başlarsınız. Aslında buna gerçekten ihtiyacınız yokmuş. Bunun için çok basit bir kuralımız var. Büyük bir harcama yapmadan önce bekleyin. Bir gün bekleyin, 3 gün bekleyin. Gerekirse bir hafta bekleyin. Eğer o şey gerçekten mantıklıysa birkaç gün sonra da mantıklı gelecektir. Ama sadece anlık heyecansa bekleyince etkisi kaybolur. Bu kural tek başına size çok para kazandırabilir. Çünkü bazen para kazanmanın en kolay yolu gereksiz harcama yapmamaktır. Bu 6 para tuzağı birbirinden farklı görünüyor. Ucuz ürün almak, hızlı zengin olma vaatlerine inanmak, zengin görünmeye çalışmak, yatırım tüyolarına güvenmek, araştırmadan hizmet satın almak, panikle alışveriş yapmak. Ama hepsinin ortak noktası aynı. Bugünkü duygularınız için gelecekteki paranızı alırlar. Heyecan, korku, gösteriş, umut, panik. Kötü para kararlarının çoğu bu duygularla ilgilidir. O yüzden 20'li yaşlarda en önemli becerilerden biri sadece para kazanmak değildir. Parayı korumayı öğrenmektir. Çünkü servet inşa etmek her zaman büyük yatırımlarla başlamaz. Bazen sadece kötü harcamalardan uzak durmakla başlar. Bugün paranızı korursanız yarın onu büyütme şansınız olur.